Herkese merhaba. Bu hafta yanımda Ahmet var ve burada Ahmet üniversiteye gitmiş birisi olarak ve başvuru sürecini bilen birisi olarak sizin sorularınızı cevaplayacak. O zaman başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün Ayşegül'ün kanalına konuk oldum. Antalya'dan geldim. Japonya'da 4. deneyimim. Nasıl geldiğim hakkında konuşacağız. Eğitim fırsatları, burs imkanları, Japonya'daki öğrencilik hayatı hakkında küçük bir video hazırlayalım diye konuştuk. Ben Akdeniz Üniversitesi'nde gerontoloji bölümünde okudum. Gerontoloji bölümünde okurken çeşitli burs imkanlarıyla Japonya'ya gelmenin yollarını buldum. Bunlardan ilki kendi imkanlarımla ve arkadaşlarımla Japonya'ya gelmemle aslında başlamıştı ilk maceramız. Tabii o zamanlar Japonca öğreniyordum. Japonca konuşmaya çalışıyordum daha doğrusu. Birkaç kredilik ders aldım. Ondan sonra ilgim daha çok arttı. Hocam zaten Japondu. Derken bir şekilde paralarımızı topladık. O zaman tabii TL çok değersiz değildi. Biraz işliyordu. Kaçtı o zaman? Ya çok hatırlamıyorum da ama yani 1000 TL ile 2 haftalık yeme içme karşılanabiliyordu. Ama şimdi ancak bir hafta yeter. Yani aslında yarı yarıya düştü değeri. Uçak biletleri tabii bu kadar pahalı değildi. Gidiş dönüş aldığımız uçak bileti şu anda bir yönden daha nasıl oluyor? Şu an bir yandan no ses var, o yüzden çok odaklanamıyoruz. Ama her neyse bir şekilde buraya geldik. Yani 4 yıl önce Japonca öğrenmeye başladım. Sonra buraya geldim. Burada çeşitli üniversitelere gittim. Hem onları görme fırsatım oldu hem de turistik geziler yaptım arkadaşlarımla. Derken biz burada aynı zamanda bir araştırma yürütüyorduk. O zaman Türkiye'den Japonya'ya göç etmiş insanların emeklilik planları ile ilgili araştırma yürütüyorduk. O günlerde Chiba Üniversitesi'ne gidip Türkiye hakkında sunum yapmıştım eğitim fakültesi öğrencilerine. Aslında ilk akademik lisans öğrencisiyken buradaki Chiba Üniversitesi'ne gidip eğitim fakültesinde eğitim alan öğrencilere Türkiye hakkında sunum hazırlamıştım, sunum yapmıştım. O zaman akademik anlamda ilk defa deneyimim bu oldu yani. Chiba Üniversitesi'ne gidip oradaki işte atmosferi görüp öğrencilerle tanışıp konuşup onlara Türkiye hakkında bilgi vermekti aslında ilk yaptığım. Chiba Üniversitesi'ne gidip sunum yaptıktan sonra aslında atmosferi beğendim ve kampüsün hoşuma gittiğini fark ettim o zamanlarda. Sonra buraya gelmenin yollarını tabii ki aradım. İster istemez çünkü çok beğenmiştim kampüsü, atmosferi, işte dersleri, sınıfları, her şeyi. Zaten Japonya'ya sempatim vardı, Japonca diline ilgim vardı. Bir şekilde araştırdım ve aslında buraya Mevlana adlı programla gelinebileceğini gördüm. Kendi bölümümle buradaki üniversitenin anlaşması vardı birkaç üniversiteyle. Öncelikle Mevlana programını araştırdım. Eğer buraya öğrenciyken işte gelmeyi düşünen arkadaşlar varsa muhakkak Mevlana programını araştırsınlar. Çünkü artık Mevlana programının kapsamı da çok genişletildi. Eğer anlaşma ülke bazında yoksa bile kısa süre içinde bu anlaşmalar hızlandırılıp öğrenci değişimleri de yapılabiliyor. Sadece önemli bir nokta şu, Japonya'dan bir tane üniversite bulmak, onunla anlaşma yapacak Japon birini bulmak ve Japonya'da değil, Türkiye'deki Erasmus ofisi gibi yani Mevlana ofisinin iki tarafla iletişim kurması gibi bir süreç. Ben ondan çok şanslıydım. Akdeniz Üniversitesi'nde hem Erasmus olsun hem Mevlana olsun. Çok iyi bir şekilde yürütülüyordu o dönemde. Ben de bunun biraz işte yollarını araştırıp, sınavlarına girip işte gerekli belgeleri toparlayıp bir şekilde buraya 6 aylığına gelmiştim ikinci girişimde. Peki nasıl oluyor? Diyelim benim üniversitemin burayla anlaşması yok. Ama ben hocamla konuştum. Hocam da okey dedi Japonya tarafında. Sonra Mevlana ofisine gidip bakın hocam böyle diyor onayını aldım diye kendi üniversiteni ayarlayabiliyor musun? Yani aslında işin prosedürsel kısmından tam haberdar değilim ama benim hatırladığım kadarıyla şöyle oluyor. Kardeş bir okul gibi düşünün. Türkiye'deki okulla Japonya'daki okulun kardeş gibi olması lazım. Yani hem prosedürsel anlamda ilişkilerinin iyi olması lazım, hem gidiş gelişlerinin olması lazım. Bu şekilde anlaşma yönetim ofisleri tarafından sağlandıktan sonra Mevlana programı, yani Mevlana aslında Türkiye'nin programı bu arada. Japonya'nın programı değil. Sonra daha sonrasında bahsedeceğim, aslında Mevlana burs imkanı da sağlıyor. Çok daha az da olsa TL bazında. Sonuç olarak Japonya'daki üniversiteler
Türkiye'deki Mevlana programı açık çünkü zaten bursu da programı da Türkiye'ye ayarlıyor. Japonya sadece eşlik ediyor yani programa. Bu şekilde 6 ay gelip ikinci defa burada Chiba Üniversitesi'nde eğitim almıştım. Eğitim alırken Japonca dersleri aldım, işte kültürel dersleri aldım. Güzel zaman geçirmiştim o dönemde. Japoncamı da geliştirmeye başlamıştım açıkçası. Daha sonra döndükten sonra tabii ki bir daha gelmek istedim. Çünkü aslında şöyle bir şey var yani bir kez yurt dışında çalışınca ya da değişim yapınca öğrenci olarak yani ya da turist olarak gidince bile insan bir daha gitmek istiyor. Ben de o heyecanı kapılıp bir daha araştırdım. Sonra Chiba Üniversitesi'nin kendi programlarını buldum. Onların burslarını araştırdım. O dönemde tekrardan başvuru yapıp cömert bir burs kazanıp onunla bir yılında buraya gelmiştim. Tabii ki de bu programlar üniversitelerin kendine ait programlar. Eğer sizler de araştırmak isterseniz bunların ne olduğunu, öncelikle kendi bölümünüzle ilgili, araştırma alanınızla ilgili, meşhur olan ya da programları yaygın olan üniversitelerin web sayfalarını araştırmanız. Japonya'da tabii ki de dil problemi çok büyük ama her yayınlanan bilginin İngilizcesi de oluyor. Muhakkak web sayfasından kontrol edip program hakkında bilgi alıp hatta onlara nazik bir şekilde e-mail atarak detaylı bilgileri alabilirsiniz. Bu şekilde programlardan haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda burs imkanlarından da haberdar olabilirsiniz. Benim kişisel fikrim şu, Türkiye'ye sıcak bakıyorlar çünkü çok fazla Türkiye'den öğrenci gelmiyor buraya. Tahmin edersiniz ki Çin'den, Kore'den ya da Güneydoğu Asya ülkelerinden buraya talep daha fazla. Her hal böyle olunca Türkiye'de biraz sıcak yaklaşıyorlar. Hani bu demek değil ki yani bir başvuru yapılınca Türkiye'den kabul edilecek ya da burs sağlanacak. Bu sadece benim ya da kendi üniversitemle ilgili olan bir durumdu ya da bölümümle ilgiliydi. Çünkü gerontoloji nadir bölümlerden biriydi Türkiye'de. Yani bence aslında ilk yapmaları gereken kendi üniversitenizdeki Mevlana ofisine gidip bir bilgi almak. İkinci yapmanız gerekense kendi alanınızda bir hoca veya üniversite bulduktan sonra bir hoca da bulup o kişiye mail atmak ve hani Türkiye'deki gibi düşünmeyin, burada hocalar her maile cevap veriyor. O yüzden mutlaka mail atmanızı öneririm. En detaylı bilgiyi onlardan alırsınız. Çünkü onlar sizi yönlendirir. Ama Türkiye'deki gibi ben yüksek lisans yapmak istiyorum veya şu alanda çalışıyorum deyip hemen üstüne hocanın plan yapmasını beklemeyin. Çünkü burada hocalar her şeyi bekliyor. Senden her şeye karar vermiş olmanı bekliyorlar. Yani sadece buraya gelmek istiyorum deyip bitirmeyip şöyle düşüncelerim var, bu projede çalışmak istiyorum da açıklamanız lazım. Bunları da belirtmeniz lazım ki hocanın gözüne girin. Etkilemeniz lazım. Bu noktada benim söylemek istediğim birkaç şey var. Birincisi ben şanslıydım çünkü benim üniversitemde Japon bir hoca vardı. Ve zaten bu anlaşmaları o kendisi sağlamıştı. Yani ona aslında çok şeye borçluyuz. Çok teşekkür ederim yani. Ama bu demek değil ki siz de bulamayacaksınız. Aslında Japonya'da eğitim görmüş ama Türkiye'deki üniversitelerde çalışan herhangi bir hocanın bağlantılarını kullanabilirsiniz. Araştırma konunuzla ilgili bir konferansa katılıp orada Japon bir katılımcı var mı, konuşmacı var mı? O konferansa gidip onlarla aralarda konuşup sohbet edebilirsiniz. Yani aslında bu tamamen sizin girişimlerinizde kalmış bir şey. İngilizce bilmiyorum, sadece gitmek istiyorum. Tabii ki de bu Japonya'ya gelmeyle sonuçlanmayacaktır. Öncelikle dilinizi de geliştirmeniz gerekiyor. Dil belgeleri almanız gerekiyor. Dil yeterli mi? Hayır, yetmiyor. Bunun dışında hangi aktivitelerde bulundunuz, hangi laboratuvarlarda çalıştınız ya da hangi günün aktivitelerde bulundunuz, boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kendinizi tanıtan kısa küçük bir CV, yaptığınız çalışmalar olur, gittiğiniz konferanslar, ilgi alanlarınız, hobileriniz. Hobiler bile çok etkili burada. Yani CV'lerde önemli bir yer teşkil ediyor. Bu şekilde kendinizi tanıtmanız ve göstermeniz lazım. Zaten Türkiye'den bir öğrencinin ya da bir araştırmacının Japonya'dan birine mail atması bu çok alışkın olunmayan bir şey. O yüzden ben inanıyorum ki bu şekilde hocalara ulaşmaya çalışırsanız muhakkak dönüş alabilirsiniz. Bir hafta içinde mail gelmeyebilir ama illaki dönüş alabilirsiniz. Yani bunu temin edebilirim. Buradaki insanlar gerçekten çok nazikler ve öğrenciye gerçekten yardımcı olmak istiyorlar. Ki şöyle de düşünülebilir. Acaba hani Japonca bilmeme gerek var mı? Ben tabii ki Japonca öğrene hani kendimi geliştire bir noktaya gelebildim. Bu herkes için böyle olmak zorunda değil. Japonya bilmeden de buraya gelebilirsiniz. Ama Japonca bilmeniz ya da başka bir dil bilmeniz de bir artı. Demek istediğim şu, hem Japonca'ya karşı ilginizin olması,
hem İngilizcenizin zaten akıcı düzeyde olması önemli bir yetenek bence. Aynı zamanda gönüllü aktivitelerde bulunmanız, hocalarınızla beraber çalışmalarda bulunmanız ya da yazdığınız tezi boş bulduğunuz bir vakitte 20 sayfa kadar ya da 10.000 kelime kadar İngilizceye çevirmeniz hazırlık aşamanızı hızlandıracaktır. Tabii ki de şu anda ben çok başvuru sürecinden geçtim. Yani hepsini çok net bir şekilde hatırlayamıyorum ama benim yaptığım temelde şunlar vardı. İnsanlarla ilişki kurup network kazanmak burada, arkadaş açısından, hoca açısından. Araştırma konusunu belirlemek. Yani insanlar tabii ki de yurt dışına çıkmak ister yani ama niye? Bunu kesinlikle somutlaştırmak lazım. Sizin sorununuz ne yani? Neden oraya gitmek istiyorsunuz? Buraya tatil amacıyla da gelebilirsiniz ama burada yaşamak tatilden çok farklı ya da bir üniversitede okumak çok farklı. Hani temel sorununuz ne? Bunu kafanızda çözmeniz gerekiyor. Tezinizi muhakkak Türkçe yazmışsınız, İngilizceye çevirmeniz gerekiyor güzel bir dille. Şimdiye kadar okuduğunuz kitaplar olsun, okuduğunuz dergiler, yayınlar olsun, onların listelerini hazırlamanızı tavsiye ederim. Yaptığınız boş vakitlerde ya da serbest zamanlarda yaptığınız aktiviteleri falan küçümsemeyin, muhakkak onları da belirtin. Çünkü burada aslında okulun dışında yaptığınız şeyler de değerlendiriliyor. IELTS, TOEFL gibi sınavlar tabii ki önemli. Hani onlarla kendinizi ifade edebilirsiniz. Bunun yanı sıra kalamardan yapılan bir makarna. Konu yemeğe gelmişken, bu öğrenciler açısından tavsiye edebileceğim bir şey var. Eğer çok seçiciyseniz çok zorlanırsınız. Yani burada iki yemekler gerçekten çok lezzetli. Tabii ki kesinlikle yanılgıya kapılmayın. Yani burada böcek falan yemiyorlar. İnsanlar Türkiye'de şey diyor, işte orada böcek mi yiyorsunuz, her gün ahtapot mu yiyorsunuz? Öyle şeyler yok. Herkes tertemiz, işte kaliteli, taze yiyecekler yiyor. Yani bu konuda endişeniz olmasın. Yani sadece damak tadınız biraz farklı. Farklı. Öyle böcek yenmiyor. Böcek falan yok yani arkadaşlar. Ahtapot da burada canlı yenmiyor. O da Kore. Aynen. Yani çok ön yargı oluyor. Tabii ki biz de şu anda bunu YouTube için hazırlıyoruz. Bu da güzel bir kaynak sizler için. Ben kendi deneyimlerimi paylaşıyorum. Bu demek değil ki işte ben bunları deneyimledim, siz de aynılarını yaşayacaksınız. Siz de başka süreçlerden geçeceksiniz. Altını çizmek istediğim şey şu, izlediğiniz YouTube videolarından etkilenip hani bakış açınızı hemen değiştirmeyin. Sizler de okuyun, doğru referans kaynaklarına gidin, ilgili kişiye mail atın. En doğru bilgi yine de onlardan alırsınız diye düşünüyorum. Yani boş vakit diye bir şey yok yani. Onu dolu anlamlandırmak lazım. Dil çalışabilirsiniz. Araştırma konunuz için okuma yapabilirsiniz. Boş durmayıp sürekli mail atabilirsiniz. Bunlar şu anda aklıma gelenler. Şu anda ben de başvuru aşamasındayım. Burada asistanlık için uğraşıyorum. Yüksek öğrenim için. Çok fazla kağıt işi oluyor. Burada database yok. Her şey elden kağıtla hazırlanıyor. Japonya teknoloji konusunda çok ileri de olsa ofis konusunda, başvuru konusunda çok geleneksel. Her şeyi defalarca, kopyalarca elden dokümanla istiyorlar. O yüzden bir başvuru sürecine girdikten sonra onun rahat geçeceğinden emin olabilirsiniz. Çünkü burada size bir deadline verilir, bir söz verilir bu tarihte. O tarihte yapılır o. Uzamaz yani. Sadece o sürece gelebilmek önemli. Burada inanılan ayrı bir şey şu. Bursa başvuruyorsanız bu sizin zengin ya da fakir olmanızı hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Burada zengin olan da burs alabilir, fakir olan da burs alabilir. Burada burs verilmesinin amacı şu. Japonya'da genellikle çalışılarak okuyorlar. Çalışıp okuyanlar çok fazla derse odaklanamıyor. Aslında burs verilen kişi şu, yani sen çok çalış, sen oku, öğren, biz seni fonlayalım. Aslında sen bana gel yani projenle, fikrinle, temelinle. Oh, yemekler de bir yandan geliyor. Aynen. Ne diyorduk ya? Konuşuyorduk bir şeylerden. Çalışabilirsin diyorum. O yüzden burs alma konusunda tereddüte düşmeyin. Yani size paranız olmadığı için burada burs verilmeyecek. Gerçekten o kağıt işlerini yaptığınız için, gerçekten o zor başvuru sürecini yaşadığınız için, o vizeyi alabildiğiniz için, o hocaya mail attığınız için, iletişim kurduğunuz için bunu alabilirsiniz. Diğer bir güzel imkan MEXT denilen burs. MEXT. Bu Japonya'nın Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bir burs. Her yıl başvuruları açılıyor. MEXT bursu deyince yazarsanız ilgili sayfalara bakabilirsiniz. Orayı da deneyebilirsiniz.
Ben bir kere denemiştim orada, red yemiştim mesela. Ama oradan red yemem benim buradan yine burs alabileceğimi ya da alamayacağımı etkilemedi. Başka yollar, alternatif yollar araştırdım, bulmaya çalıştım. Dediğim gibi birçok yol var aslında. Eğer gerçekten ilgiliyseniz, ben yapabilirim diyorsanız bu işi tavsiye ederim. Burada öğrencilik yapıp da ya da yaşayıp da şikayette bulunan çok az insan gördüm. Şikayette bulunanlar da genellikle YouTube'da ya da sosyal mecrada dikkat çekmek için, hani izlenme almak için yani yapılan şeyler. Burada yemek konusunda da insanlar alışıyor, dili de alışıyor, insanların nezaketine de alışıyor. Türkiye'deki o kaostan sonra buradaki o nezaket ya da temizlik gerçekten çok rahatlatıcı. Şimdi sen bu yükseğe başvururken hangi belgeler isteniyor? Dil belgesi isteniyor. Ondan sonra senden başka hangi belgeler istediler? Tam başvuru için nelerin olması gerekiyor? Bu bölümden bölüme, master programından yüksek okulun gerekliliklerine göre değişen bir şey. Benim başvurduğum bölümde benden Japonca dil belgesi istendi. Birinci seviye. Ama bu sınavı girmek önemli, yani geçmek kalmak önemli değildi. Çünkü ben hocamla öyle anlaşmıştım. Benim şu anda ikinci seviye belgem var. O da yaklaşık olarak İngilizce'deki C1 seviyesine falan denk geliyor muhtemelen. Bölümüm hem Japonca hem İngilizce olacak. Tezimi de İngilizce yazabileceğim. Yani bu tamamen sizle danışmanız arasındaki ilişkiye bağlı. Sizden yazdığınız paper'lar istenir, katıldığınız konferansların belgeleri istenir. Tezinizin İngilizce versiyonu istenir. Çünkü detaylıca okuyorlar, değerlendiriyorlar yani. Sizin her fikriniz çok önemli burada. Türkiye'de açıkçası fikirler çok üstün körü geçiliyor ama burada söylediğiniz bir cümlenin bile anlamı çok değerli. O yüzden detaylı okuyorlar, yani güzelce başvuru hazırlamak lazım. Okulun, işte bölümün başvuru belgeleri oluyor. Sizle görüşme yapabilirler. Benle işte o zaman burada yeni öğrenciydim, o zaman görüşme yapmıştım. İngilizcenizi test ediyorlar. İngilizce belgeleri önemli, TOEFL ve IELTS. Yaklaşık işte bir 6,5-7'niz varsa rahat geçersiniz size. TOEFL'da da bence 90 üstü aynen. Ve özellikle writing kısmında eğer tezinizi İngilizce yazacaksanız 22 üzeri almanız önemli TOEFL için. 30 üzerinden. Çok belge isteniyor ya ve her istenen belge defalarca isteniyor. Bence bunlar hani çok büyük problemler değil şimdilik. Önemli olan bu aşamaya kadar gelebilmek. Çünkü bu çok uzun bir süreç. Ben çok uğraştım tabii ki. İşte doğru hocayı bulmak, doğru bölümü bulmak. Çalışacağım konuyu işte belirlemek. Kendi sorunumu ifade etmek. Çünkü ben sosyal bilim çalışıyorum. Sosyal bilimlerde formüller çok fazla yok yani. Direkt bir fikri teorilerle inşa etmek gerekiyor. O nedenle yazacağınız araştırma analizinin çok kaliteli olması lazım. Verdiğiniz referanslar, yazım tarzınız, bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Vizeyle ilgili işlemlerde ya da resmi işlemlerde artık hocadan ayrılıp ofisle birebir irtibata geçiyorsunuz. Ofis sizi çok güzel yönlendiriyor. Ben şu anda tabii genelleyemiyorum. Bu aslında YouTube'da yapılan en büyük yanlışlardan biri. İnsanlar bir şey deneyimliyor, onu genelliyor, bu böyledir diyor. O yüzden başvuru aşamasına kadar gelip o süreci sizin deneyimlemeniz, sizin görmeniz gerekiyor. Şu anda bunu tavsiye edebilirim. Aslında temelde yani hep sürekli tekrarladım da bence yeni dil öğrenmeye istekli olup fazla şikayet etmeden sorunlarınızı çözebiliyorsanız, uzaklığı dert etmiyorsanız ya da disiplinli olmayı göze alabiliyorsanız Japonya çalışmak için çok rahat bir yer. Yani öğrenci olarak çalışmak için çok rahat bir yer. Başvuru sırasında seni görüşmeye çağırdılar ya. O böyle sohbet havasında mı oluyor? Dilini test etmek için. Yoksa alanınla ilgili sana sorular soruyorlar. Bilgini de ölçüyorlar. Hani nasıl gidiyor? Seni çok zorladılar mı mesela? Üstünkörü nasıl olur anlatsana. Güzel soru. Ben şu anda yüksek lisans için başvuru aşamasındayım. Nasıl oldu benimki? Aslında beni bir ön değerlendirmeye almışlardı. Ben burada 3. kez geldiğimde. Sınav için Japonya'ya gelmeniz gerekiyor ve bunları kendiniz cebinizden karşılamanız gerekiyor. O yüzden biraz pahalı bir süreç. Ama şunu unutmayın, yani burada burs almaya başlarsanız, çalışırsanız onları hayli aradan çıkarabiliyorsunuz. Çünkü burada çalışınca gerçekten güzel para kazanılıyor. Bu konuda hani bazen Türkler utanıyor, işte söylemiyor ama yani burada çekinmeyin yani. Buraya gelebiliyorsanız tüm kaynakları kullanmaya çalışın. Zaten geldikten sonra o para çok rahat çıkıyor. Onu söyleyebilirim. Soru açısından
bana hem yazılı sınav yapıldı, hem ön değerlendirme yapıldı, hem de mülakat yapıldı. Yazılı sınavda gerçekten Türkiye'deki sistemin dışında, ezberden uzak, size 2 farklı konsept verip onlar hakkında essay yazmanız isteniyor. Aslında biraz essay tarzı bana TOEFL'daki yazım sınavını hatırlattı. Size 2 konsept veriyor. Kocaman bir paragraf veriyor. O paragraf muhtemelen bir referanstan alınmış. Benim bir kitaptan alıntıydı mesela. Onu okutturuyor size. Çok derin bir tartışma dönüyor muhakkak orada. Size 2 kavram arasındaki bağlantıyı paragrafa göre açıklamanızı ve kendi fikrinizce bu yazar niye böyle bir bakış açısına sahipti, bunu yazmanızı isteniyor. Bu beni zorlamıştı çünkü Türkiye'de böyle bir şey yapmamıştım daha önce. Rahatlık açısından da sizin bilginizi ölçen sınavlar var ama doğrudan sen bunu illaki bileceksin diye bir şey yok. Dediğim gibi yani Graduate School yüksek öğrenim çok geniş bir alan. Benim sınavımda bana alternatifler verilmişti. 5 farklı konsept. Bana bu konsept, 5 konseptten bildiğim bir konsepti akademik şekilde tartışmamı beklemişlerdi. Tabii ki ben yaklaşık 9-10 kitap okumuştum bu sınav için. Tabii okurken notlar alarak gitmiştim. Bu okuduğum kitaplardaki referanslara atıflarda bulunarak o konsepti açıklamaya çalıştım essay yazarak. Yani yazılı sınavda 2 essay oldu. Mülakat çok zor. Yani mülakatlar bence basite alınmamalı. Çünkü %50 puanlaması var sonuçta. Her hoca tek tek soru soruyor ve 20 dakika sürüyor. Çok disiplinli bir şekilde ilerliyor ve çok dakikler. Kendinizi iyi ifade etmeniz lazım. Niye o bölümü, niye üniversiteyi seçtiğinizi açıklamanız lazım. Bugüne kadar ne çalışmalarda bulundunuz onları söylemeniz lazım. Niye özellikle bu üniversiteyi, niye özellikle bu konuyu seçtiğinizi açıklamanız lazım. Aynı zamanda neden Japonya'ya gelmek istediğinizi, bunu somut bir şekilde ifade etmeniz lazım. Size teorik açıdan da soru soruyorlar. Ben teorik açıdan soru aldım. Neden bu konuyu çalışıyorum ve o çalıştığım konunun teorik kısmı ile ilgili soru aldım. Açıklamak zor oluyor. Japonca biliyor musunuz diye bir anda random bir Japonca soru soruyorlar. Ona direkt cevap verirseniz o 1+100 lira gidiyor. Ben de öyle olmuştu. Yazdığınız tezle ilgili soru soruyorlar. Yani gönderdiğiniz o 20 sayfalık tezi aslında okuyorlar. Benim sınavıma 33 kişi girmişti. O 33 kişinin her birinin tezi okunmuş. Yani hocalar çok büyük hazırlık yapıyor. Çok ciddiye alıyor bunu. O yüzden yazdığınız ve konuştuğunuz her şeye dikkat edip sakin sakin kendinizi doğru bir şekilde ve yalın bir şekilde ifade etmenizi tavsiye ederim. Anlatım için çok teşekkürler. Ben de araştırmalarımı anlatmıştım ama tabii ki benim sadece araştırma aşamasında kaldığı için Ahmet'in dedikleri aslında birinci el tecrübeden birçok şeyi deneyimleyerek sizlere daha çok yardımcı olur. Yani araştırmaya devam edin. Mutlaka sağlam bir araştırma yapıp peşini kovalayın. Hemen pes etmeyin. Çok iyi hazırlanın. Eğer görüşmeye gelirseniz mutlaka dakik olun. Başka sorunuz olursa aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkürler. Rica ederim. Beni kanalıma davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım ilgili olan herkes için faydalı olur. Aslında anlattıklarımı da tamamen baz almanızı tavsiye etmem. Çünkü ben sadece Chiba Üniversitesi adına ya da kendi deneyimlerim adına konuştum. Lütfen okuyun yani. Bizde bir okuma kültürü çok fazla yok. Hani hep duyduklarımızla hareket ediyoruz. Bundan kaçınmak gerekir. Lütfen okuyun arkadaşlar. Gereklilikler açık bir şekilde yazıyor. Ve yaptığınız başvurunun tüm aşamalarından haberdar olun. Yani yaptığınız bitti olmasın, sürekli sorun. Bir sorun var mı diye, tam mı diye. Ya da araştırdığınız konuya çok hakim olun. Yani siz gerçekten onu niye çalışıyorsunuz? Neden siz çalışıyorsunuz? Yani daha önce çalışılmamış mı? Gerekçelendirme çok önemli burada. Sürekli bir şeyleri gerekçelendirmeniz gerekecek. Genel olarak tavsiye edeceğim şeyler bu kadar. Sorunuz varsa lütfen yazın, ben de cevaplamaya çalışırım. Herkese, ilgili olmayan herkese ya da ilgisi olmayıp izleyen herkese teşekkür ederiz. O zaman kapatıyoruz. Bye bye. Now you can do it.